Örgü mü dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlarım, bu videomuzda mozaik tekniği kullanarak yapmış olduğum bu güzel desenli çalışmanın nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şimdi modelimiz gördüğünüz gibi böyle çiçek ve kalplerden oluşan bir desen çalışması, bir model arkadaşlarım. Bunu peki ne yapabiliriz? İsterseniz bir hırka yapımında, isterseniz bir kilim yapımına varana kadar, çanta yapımına varana kadar dilediğiniz her türlü örgü projesinde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Mesela şöyle bir örnek göstermek istiyorum. Sizlere bir hırka yapacaksanız şayet şöyle gayet de güzel duracağını düşünüyorum arkadaşlarım. Böyle örgüye bir şenlik, bir güzellik gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi modelimi yaparken kullandığım tığım 2,5 milim. Kullandığım iplerim ise şöyle Alize'nin Comfort isimli ipleri arkadaşlarım. Bu yünlü bir ip. Çok güzel, böyle gördüğünüz gibi hırkalar yapabilirsiniz. Şapkalar yapabilirsiniz. Çoraplar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun numarasını da isteyen arkadaşlarım belki tercih edecektir. 26,98 arkadaşlar. Bunun numarası, bu zaten siyah. Evet, bu ikisini kullanarak yapmış olduğum bir mozaik çalışma arkadaşlarım. Şimdi diğer iplerle, yani şöyle biraz daha kalın, daha net anlaşılsın diye sizlere Alize Cotton Gold ip ile anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Modelimizde şöyle yarım çiçek, yarım bir tane kalp, yarım çiçek şeklinde başlıyoruz. Her bir bu kalpli ve çiçekli olan yerimizde arkadaşlarım 22 tane zincire ihtiyacımız olacak bu aralarda. Yani 22 zincirden oluşmakta şöyle bir yerimiz. Şimdi bu çiçeği, yarım çiçeği ben burada size bu kısmını anlatacağım için burada anlatacağım ve o zaman yine söyleyeceğim arkadaşlar. Yine aynı sayılar. Sayılarda hiçbir değişiklik yok. Her bir yerimiz 22 tane zincirden oluşmakta arkadaşlar. İkişer tane de bakın bu aralarda var. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. İkişer tane de bu aralarda zincire ihtiyacımız olacak. 22, 24, 26. Şimdi ben kenarda yapacağım için şöyle 2 tane de fazladan zincir çekerek hemen 28 zincir ile başlayacağım arkadaşlar modelimizin yapımına. Evet. Bunda kullandığım tığım 3 milim oldu arkadaşlarım. Şimdi zincirlerimi çektikten sonra her birisinin içerisinden giriş yapıyorum. Bu şekilde alarak burayı bilen arkadaşlarım geçebilir. Bilmeyen, yeni gelen, videoma yeni rastlayan arkadaşlarım için özellikle göstermek ve anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde her birisinin içerisinden bir tane alarak sık iğneleri ile diğer tarafa geçiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi birinci sırayı bu şekilde zincirler, sık iğneler ile tamamladım arkadaşlar. Son yere geldim ve sonunda aldıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve bu ipimi kesiyorum. Bu kesme işlemi mozaik bir çalışma yapacaksak kaçınılmaz arkadaşlarım. Yoksa diğer türlü devam edersek çirkin duruyor. Ancak kilitleme dediğimiz interlocking işlemi yapacağımızda kesmemize gerek de kalmıyor. Şimdi diğer ipimi yeni gelen arkadaşlarım için özellikle söylemek ve göstermek istiyorum. Bakın şu kenardan giriş yapıyorum. Buradan dönmüştük zaten. Ve buraya ipimi aldım, bağlıyorum. Şu şekilde bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Daha sonra bakın ilk yerden, ilk sık iğnemin üzerinden bu kısmından giriş yapıyorum. Ve bu ipimi de alttan götürüyorum ki orada çıkma yapmasın. Bakın bunları tamamen alta aldığımız için hiçbir çıkma şey olmayacaktır. Sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Şimdi bunların
arka kısımlarından, bakın şöyle şuralarından alarak bu sırayı da bu ipimizle devam ediyoruz. Son yerlere geldiğimizde bu ipimizi de şöyle şekilde tutup şöyle aradan götürüyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz daha iyice gözükmesini istiyorum. Şu şekilde alıyorum. Arkadan içeriden götürüyoruz o ipimizi de. Sonra en sonda bakın şuradan giriş yapıyorum ve buradan ve ikisinin içerisinden geçirip bağlıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum ve kesiyorum. Evet, bakın görüntümüz bu şekilde oldu. Şimdi diğer ipimize hemen aynı şekilde arkadaşlar bitiş ve bağlama işlemleri aynı şekilde devam ediyor. Şöyle aldım. Kenardan girişimi yaptım. Daha sonra bir tane zincirle bağladım ve hemen ilkine şu şekilde yapıp bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra arkadaşlarım şuradan başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Şöyle bakın bunu atlıyoruz. Kenardaki yerimiz o. 12 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 1, alttaki bıraktığımız diğer taraflardan alarak arkadaşlarım bakın şöyle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi bu tam ortaya kısmına buradan başlayacağım için 2 tane diğer rengim için burada bakın hemen bunun arkadaşlar şöyle göstereyim. Şundan üstünden yine arkasından giriş yapıyorum. 1, 2. Buralar tamamen yeni başlayan arkadaşlarım ve yeni rastlayan videoma arkadaşlarım için bilen arkadaşlarım geçebilir. 2 tanesini sık iğne yaptıktan sonra diğerlerini yine ikili trabzanlar yaparak bitiriyorum. ...12 tane yine aynı şekilde yer yaptık. Şimdi son yerden yine bakın şu şekilde giriş yapıyorum. Ve buraya bir tane sık iğnemi yapıp zincirimi çekip kesiyorum ipimi. Diğer rengime geçiyorum. Şimdi yine aynı şekilde bir tane zincirimi çektim. Hemen sık iğneler ile ortada bıraktığımız 2 tane olan yere kadar devam ediyoruz. Evet, bu şekilde geldim. Üzerine alıyorum. Bu ortada bıraktığım 2 tanesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ve yine sık iğneler ile tamamlıyorum bu sırayı.
Yine diğer rengimle ile ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Şimdi buraya geldiğimizde bakın iki tanesi duracak. Bunlara diğeri devam edeceğimiz için, yani basamak basamak devam ettireceğimiz için buraya devam ediyorum. 6 tane sık iğne ile 2 4, şöyle 4, 2 de bu tarafa geçiyorum arkadaşlar. 5 ve 6. Evet, 6 tane sık iğneden sonra yine ikili trabzanlar yaparak bitirip diğer rengimize geçiyoruz. Yine boş bıraktığımız yere kadar sık iğne ile devam ediyoruz. Evet, boş bıraktığımız, yani ikili trabzan değil de sık iğne yaptığımız yere önce şöyle hemen bu tarafına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 2 tane de sık iğne yapıyorum hemen yanına. Sonra tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve kalp olan kısmı açarak başlamış oluyorum arkadaşlar. Şuradayız şu anda. Diğerlerini sık iğne ile yapıp diğer rengimize geçiyoruz. Yine az önce yaptığımız gibi 2 kalana kadar ikili trabzanlar ile bu rengimle devam ediyorum. Şimdi yine 4 tane 2 3 4, sonra bu bıraktığımız ikili yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2, yine 4 tane sık iğne yapıp ikili trabzanlarla devam edip bu rengimi tamamlıyorum. 3 ve 4. Evet. Şimdi devam edelim. İkili trabzanlar ile bitirip diğer rengimize geçelim. Buraya kadar geldim. Yine aynı bir alt sırada yaptığımız gibi 2 tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum.
Burayı devam ediyorum. Son iki yere, şuraya da aynı şekilde iki tane ikili trabzan yapıp sık iğneler ile bitiriyorum bu rengimi. Diğer sıramızda aynı arkadaşlarım, bir altta yaptığımız gibi. Şimdi bakın, bunu şöyle buradan başlarsak 1 2 3 4 5, 1 2 3, 2 sıra daha aynı şekilde yaparak şu düz olan yere geleceğiz arkadaşlar. Kenarlardan birer tane, ikişer tane açarak devam edelim. 2 sıra daha aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım bakın, 1 2 3 4 5, altıncıyı da aynı şekilde devam ediyorum. Kenardan bağlamamı yaptım. Burada son iki aradaki yerimiz kalıyor. Şöyle 1 2 ve yine aynı şekilde devam ettiriyoruz. Yani 6 tane böyle basamak basamak çıkıp geldik aynı şekilde.
Şimdi bu rengime geçtim arkadaşlarım. Şöyle kenardan normal bağlamamı yapıp sık iğneler ile devam ediyorum. Evet, buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra sık iğneler ile gelip buraya da 2 tane ikili trabzan yapıyoruz ve sık iğneler ile bitiriyoruz arkadaşlar bu sırayı. Şimdi 2 tane ikili trabzan da buraya yapıyorum. Sonra sık iğneler ile bitiriyorum. Diğer rengimize geçiyorum hemen. Artık bu çiçeğimiz başlangıcını geçeceğiz. Bu sırada yer bırakacağız ve diğer rengimizle orayı yapacağız arkadaşlar. Şöyle aldım. 2 tane bu ikili trabzanımı yapıyorum önce. Sonra yine bunlara sık iğne yapıyorum. Buradan 8 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Şimdi bakın tam ortada 2 tanesine 2 tane sık iğne yapıyorum ve çiçeğimizin alt kısmına bu sırada başlıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5, bu 6. sıramız kalbimizin içindeki ve buradan yeni çiçeğimizi başlayacağımız için 2 tane sık iğne yaptık. Yine 8 tane ikili trabzan ile diğer yere geçiyoruz. Şöyle tane ikili trabzan. Bu iplerimizi de şöyle alalım. 2 tane sık iğnemi yaptım. 2 tane de ikili trabzanımı yapıyorum arkadaşlarım ve kenarda yaptıktan sonra diğer rengimize geçiyoruz. Sık iğne ile geliyorum yine. Şimdi buraya 2 tane yine ikili trabzanımı yapıyorum. Sekiz tane sık iğnemizi yapıyoruz. İkili trabzanlarımızın üzerine. Sonra bu boş bıraktığımız yere 2 tane ikili trabzan yaparak çiçeğimize başlıyoruz.
Diğer rengime geçtim arkadaşlar. Şimdi iki tane bu kenara ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bunların üzerine iki tane sık iğne, burayı bitirip bakın şuraya geçeceğimiz için şurayı yapacağız. İki tane daha sık iğne yapıyorum. Yani toplamda 4 tane buraya sık iğne ile devam ediyorum bu rengimle. Şimdi aradaki buradan iki tane kalana kadar yine ikili trabzanlar yapıyorum. 1 2 3 4. Şimdi bu araya 6 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sonra yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 4 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sonra 2 tane ikili trabzanımızı yapıp bitirip diğer rengimize geçiyoruz. Diğer rengime geçtim. Sık iğneler ile geliyorum. Bu iki tane yerime ise iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 4 tane sık iğne yapıyorum buraya. Aradaki bu yere 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra tekrar 4 tane sık iğne. İki tane ikili trabzan. Sonra sık iğneler ile bitiriyoruz. Diğer rengime geçtim. Şöyle kenardaki ikili trabzanlarımı yaparak geliyorum. Sonra iki tane sık iğne ve iki sık iğne daha yapıyorum. Bir sıra daha kaydıracağız arkadaşlarım şuraya. Yani şu ikinciyi yapıyorum şu anda. Ve iki buraya yine ikili trabzan. Bir, iki. Bu altının üzerine 6 tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 4 tane sık iğne. Sonra ikili trabzanları yaparak bitiriyorum.
Diğer rengime geçtim, bağladım. Sık iğneler ile devam ediyorum. Ve bu bıraktığımız yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya da iki tane sık iğnemi yapıyorum. Ve 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra yine 2 sık iğne, 2 tane ikili trabzan ve sık iğneler ile bitiriyoruz. İkili trabzan yaparak devam ediyorum. Ve 2 tane sık iğnemi yapıyorum yine. Sonra 2 tane bu araya ikili trabzanımı yapıyorum. 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. Yine 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne ve ikili trabzanlar ile bitiriyoruz. Sık iğneler yaparak devam ediyorum. Bu altının üzerine şöyle 2 tane sık iğne ile geldim. Son olarak 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu yaprağı tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Şimdi buradan devam edelim. Sık iğneler ile bitirip diğer rengimize geçelim. Diğer rengime geçtim ve ikili trabzanlar yaparak buraya kadar geliyorum arkadaşlar, şuraya. Evet, buraya geldikten sonra buradan buraya kadar sık iğne ile devam ediyorum. Evet, buradan sonra tekrar üzerine alıp ikili trabzanlar yaparak bu sırayı tamamlıyoruz.
Yine sık iğne yaparak devam ediyorum. Buraya geldiğimizde buraya 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 2, 3 ve 4. Bu aradaki yere ise sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 taneden sonra tekrar 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Sonra yine sık iğneler ile bitiriyorum. Evet, diğer rengime geçtim. İkili trabzan yaparak geliyorum. Bu dörtlü yerin 2 tane bu tarafını, 2 tane önce şöyle yapalım. 2 tane sık iğne yaptım. Buradan devam ediyorum. Burada arkadaşlarım şunu söylemek istiyorum. Bakın 8 tane. Tam bu hani bunu yaptıktan sonra böyle model koyacağınız zaman, başlayacağınız zaman ilk başta 8 bu tarafta var. 2 ortada, 8 bu tarafta. Yani buradan başlanıyor arkadaşlar. İlk başlangıç yerimiz burası gibi oluyor. Şimdi 8 tane sık iğne yaptıktan sonra üzerine alıyorum. Ortaya 2 tane şöyle ikili trabzan yapıyorum bu rengimle. Ve yine 8 tane devam ettiriyorum. Sık iğne ile 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane de bu tarafa sık iğne yaptıktan sonra ikili trabzanlar yaparak bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, sık iğneler ile geliyorum yine. Ve bu 8 tane az önceki yerimize 8 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu ikinin üzerine yine 2 tane sık iğne, sonra 8 tane daha ikili trabzan yaparak devam ediyoruz ve sık iğneler ile bitiriyoruz.
Şimdi arkadaşlarım, buradan buraya kadar bu aradaki bütün hepsinin üzerinden sık iğne ile geçiyorum. Ve ikili trabzanlar ile bitiriyorum. Yine sık iğneler ile geliyorum arkadaşlarım. Şimdi bir 4 daha buraya yapacağım için 2 tane buraya şöyle sık iğne yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yeni olan yaprağımızı başlayacağız. Şöyle 2 tane yine sık iğne yapıyorum. 1 2 4 tane yaptıktan sonra üzerine alıp buradan giriş yapıp hemen bu ortaya yukarıya doğru gidecek olan şu yaprağıma başlıyorum arkadaşlar. Yine 2 tane buraya sık iğnemi yapıyorum. 4 tane aşağıdan bakın 1 2 atlayıp 4 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3 4 sonra sık iğneler ile bitiriyorum. Evet, buraya geldik. Yine buraya kadar hepsine sık iğne ile geçiyorum. Diğer rengime geçip sık iğneler ile geliyorum. Bu yaprağımızı da tamamladığımız için yine bunun üzerine sık iğne yapıyorum. Evet, bitim yeri olan şuraya arkadaşlarım, buraya 4 tane 6 tane pardon 2 1 2 şu 3 4 5 ve 6 tane buraya ikili trabzana yapıyorum. Daha sonra yine sık iğneler ile bitirip diğer rengime geçiyorum. Kenardan girişimi yaptım. Şöyle ikili trabzanlar yapıyorum. Buraya 4 kalana kadar devam ettiriyorum. Şöyle.
Şimdi arkadaşlar burada şurayı başlamak amaçlı 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1 2, sonra üzerine alıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2, sonra 6 tane bunun üzerine normal sık iğne ile geçiyorum. Sonra 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne yapıyorum ve ikili trabzanlar ile devam edip bitiriyorum. Evet, bakın görüntümüz bu şekle geldi. Yeni bir kalp yapmak için bunu ters çevireceğiz arkadaşlar. Şöyle düşünün. Şimdi bu şekle getireceğiz. Evet, ilk yerimizi yaptık. Şimdi hemen diğer rengimize geçelim. Sık iğneler ile geliyorum. Yine bu boşluğa 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Yine arkadaşlar bu altının üzerine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 2 sık iğne, 2 ikili trabzan ve sık iğneler ile bitiriyoruz. Evet, diğer rengimizi bağladık. Şimdi devam ediyoruz ikili trabzanlar ile. Şimdi buraya geldiğimizde bu ikisini yine, yani dördünün üzerine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ve araya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Altısının üzerine yine sık iğneler ile devam ediyorum. Yine 2 tane ikili trabzan, 4 tane sık iğne yapıyorum. Sonra ikili trabzanlar ile bitiriyorum. Sık iğnelerimi yaptım, geldim. Daha sonra şöyle alıp 1 2 tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bu arayı yine sık iğneler ile geçiyorum. Kalbimizi şuraya başladık arkadaşlar. Şunu yapacağız şimdi. Daha sonra bunu 6 olan sayıyı 2'ye düşüreceğiz. Şöyle 2 tane devam ettim. Tam ortaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum.
1 2 ve bu çiçeğimi tamamlamış oluyorum. Yine sık iğneler ile devam ediyorum. İki tane yine ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra yine sık iğneler ile bitiriyorum. Görüntümüz bu şekle geldi arkadaşlar. Şimdi diğer rengimizi alalım. İki tane buraya ikili trabzanı yaptım. İki tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1 2 şöyle biraz daha yakınlaştırayım. 1 2 buraya geçmiş olduk arkadaşlar. Şöyle. Şimdi yine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. Aradaki bu yerlere ikili trabzanlar yapıyorum. Sonra iki sık iğnemizi yapıyoruz ve yine ikili trabzanlar ile devam ediyoruz. Yine iki tane buraya sık iğne önce, sonra iki tane daha, 1 2 ve iki tane de ikili trabzan ile bitiriyorum bu rengimi. İkili trabzanlarımın üzerine yani şöyle iki tane sık iğnemi yaptım. Sonra buradan alıyorum ve iki tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2, bu arayı buraya kadar sık iğne ile geçiyorum. Şimdi sık iğneler ile geldim ve buraya iki tane ikili trabzanımı yapıyorum ve sık iğne ile bitiriyorum. Evet, diğer rengime geçtim. Kenardaki bağlamayı yaptıktan sonra iki tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra iki tane sık iğne ve buraya kadar arkadaşlar bu arayı ikili trabzanlar ile devam ettiriyoruz. Şimdi bu arkadaşlarım, fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Şöyle yakından göstereyim. Bu sıra burası. Bir iki sıra daha aynı şekilde böyle yaparak devam edeceğiz. Yani hiçbir değişiklik yapmadan burayı üst üste gelecek. Yani şu sayımız 3'e çıkacak. 1 2 3, gördüğünüz gibi birinciyi yaptık. 2 ve 3 aynı şekilde devam ettirelim ve gelelim. Evet arkadaşlarım, bakın 3 sıra şeklinde burayı tamamladım. Şimdi bu rengime geçiyorum ve azaltma işlemini bu sırada gösterip artık videomuzu tamamlayalım. Şöyle giriş yaptım, yine
Hiçbir değişiklik yapmadan arkadaşlar şöyle aldım. Önce kenardaki sık iğnemi yapıyorum. Sonra 2 tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 ve bu üçlü olan yeri artık içeriye doğru şöyle iyice yakından göstereyim. Bakın içeriye doğru tek tek kapatacağız. Yani 2 2 giderek kapatacağız ve orta birleşim yerimiz burası olacak. Burası bizim zaten başlangıç yerimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Onu da şöyle, şimdi 2 tane buradan 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 ve 4. Bir sonraki sırada bunun üzerine aynı şekilde yapacağız. Sonra üzerine alıp diğerlerini ikili trabzan ile devam ediyorum. Buraya 2 kalana kadar ikili trabzanlar yaparak geldim gördüğünüz gibi. Şimdi buraya geldiğimizde 4 tane sık iğne yapıyorum. Ve ikili trabzanlar ile bitiriyorum. Ve bakın şimdi diğer rengimiz ile bir sırada ondan yapalım ve tamamlayalım videomuzu. Şöyle arkadaşlar bakın aldım. İlk başlarken açarak gitmiştik. Şimdi kapatarak devam ediyoruz. Bakın bu ikiyi atlıyoruz. Bu ikiye 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Aynı şekilde burayı da devam ettiriyoruz ve ortada bir tane kalana kadar devam ettireceğiz arkadaşlarım. Ve böylelikle güzel görünüme sahip olan bir modeli tamamlamış olacağız. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Bakın şöyle göstereyim. Alize Cotton Gold ya da Alize'nin bu Superwash isimli iplerini kullanıyorsanız arkadaşlarım muhakkak ütü yapın derim. Bakın kenarları bunu yaparken de aynı şekildeydi. Hafif bir el ütüsüyle böyle güzel bir hale gelmiş oldu arkadaşlar. Üstü de bu şekilde gözükecek. Şimdi bu her bir çiçeğimizin, daha önce söylemiştim ama tekrar etmek istiyorum. Bakın 8 ile şu çiçeğimizin orta kısmında yeni bir yer başlıyoruz. Şurayı iyice şöyle göstereyim ben size. Bakın 8 ile başladık. Yani çiçeğimizin tam orta yeri, yeni bir kalp açıyoruz ve bu şekilde yaparak tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet, bu videomda da size gördüğünüz bu güzelliğin yapımını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlarım. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.